değil. Çinliler psikopat. Evet, kaçırıldım. Boğazımda bıçak. İnanılmaz tehlikeli bir mahalledeyim. Satıldım. Bu cümleyi hiç duydun mu hayatında? Tehlikeli mahallelerin öyle bir şey ben hayatımda filmlerde bile görmedim. Hatta ömrüm zenginlikle, para pulla geçti. Ben Ankara'da, Çankaya'da doğdum. TED Ankara Koleji mezunuyum. Dedem Genelkurmay Başkanıydı. Ya ben buraya gelirken her şeyi arkada bırakıp geldim. Zınk diye geldim. Bir gecede geldim. Önce bir selamlayalım dedim. Aynen. İzleyenlere şöyle bir herkese selam olsun. Selamlar. Şimdi ben burada oturmuş video çekiyordum. Bir konu vardı kafamda. Onu anlatıyordum. Alex de buradan beni gördü ve bir selam verdi. Yeni tanıştık. Türkçe konuştuğunu duydum. Selam vermek istedim. Yani ilginç bir hikayesi var. Hepimizin ilginç bir hikayesi var ama Alex'in de gerçekten ayrı bir ilginç hikayesi var. Ve konuştukça muhabbet aktı gitti. Ben muhabbeti bölmemek için kamera kaydını bile açmadım ilk başta. Dedim ki bir aksın bir yani. Her zaman video çekilebilir ama her zaman o frekans yakalanamıyor. Sonra güzel bir sohbet olunca dedim ki video çekebilir miyiz? O da sağ olsun kabul etti. Ya dostum zaten farkın imajınla, tarzınla ben buradayım diyor. Eyvallah. Seni böyle kısaca tanıyabilir miyiz? Ben de hiç özel hayatınla alakalı da bir şey sormadım. Tabii ki çok özele girmeye ben anlatırım abi, hiç problem değil. Çünkü benim gerçek onu anlatmazsam hikaye çıkmıyor. Ben Ankara'da, Çankaya'da doğdum. TED Ankara Koleji mezunuyum. Dedem Genelkurmay Başkanıydı. Hızlı gidiyorum. Eski eşim avukattı. Ömrüm zenginlikle, para pulla geçti. Ama hep bir şeylerin arayışındaydım. Hiç mutlu değildim. Yani sürekli hem insanlar... Çünkü ben weirdo'yum abi. Yani olmuyordu. Uyamıyordum topluma. Herkes beni değiştirmeye çalışıyordu, ben kendimi değiştirmeye çalışıyordum. Ben başaramadığım için hem ben mutsuz oluyordum hem çevremdekiler. Sonra araştırdım, dedim ki dünyada kendimi en az weirdo hissedeceğim, en az garip hissedeceğim yer neresi var? Burayı buldum. Ha yine buraya geldim, yine adanın en weirdosu oldum, o ayrı mesele ama en azından daha az garip hissediyorum kendimi. Ama şu an bulunduğumuz ortam, anlatayım takipçilerine, Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir cennetteyiz. Şu an ormandayız. Az önce kamerayı tutan arkadaşımızı maymun kovaladı. Ben az önce bir yılana basıyordum. Son anda geçtim. Yoldan geçen bütün Kmerliler hepsi arkadaşımız, eşimiz, dostumuz. Adadaki bütün kızlar ne hikmetse peşimizde. Kızlar derken bu arada yani hani Victoria's Secret şeyinde göremeyeceğin kızlar burada bizim 5 saniyede bir çevremizdeler. Yani çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Para pul gerekmiyor. Karnım her zaman tok. Kafam her zaman güzel. Her zaman güzel insan. Bir de bu odanın en sevdiğim yanı abi. Her gün dünyanın dört bir yanından 4 milyon tane insanla tanışıyorsun ve bunların yarısından çoğu gezgin. Ve her gün o kadar çok hikaye. Bak seninle tanıştık, bir sürü hikaye duydum. Evet. Bu bana her gün 1000 kez oluyor. Eminim sana da oluyor. Evet, yoldayken kazanımlar. Peki o böyle insanların şu anda imrenerek bakacağı, yani sosyal bir statüde yer bulmuşsun. Yani onları hepsinin elinin tersiyle itip seni bu yola iten, bu yaşam tarzını benimseten şey ne oldu? Yani açıkçası benim hayalim zaten her zaman Uzak Doğu'ya ya da Latin Amerika'ya gitmekti. Ama cebimde işte o bahsettiğim büyük paralar varken hep hayal kuruyordum, aksiyona geçmiyordum. Ne oldu ki ben boşandım, işte paramı pulumu kaybettim bilmem ne. Ben buraya aslında herkes diyor lan ne cesursun, cebinde $50 dünyanın bir ucuna gittin. Hayır, cesurluk değil aslında, korkaklık. Çünkü orada kalsaydım kafayı yiyecektim. Dedim madem kafayı yiyeceğim gideyim bari kafayı yenilecek bir yerdeyim. Şimdi mutluluktan kafayı yiyorum. Yani sana anlattım yaşadığım yeri, göstereceğim, orada da video çekeceğiz. Okyanusa 5 metre, 3 metre mesafede palmiye ağaçlarıyla dolu bir yerde balkonda yaşıyorum. Moskito netim ve yatağım var. Kira ödemiyorum. Pancake dükkanı açtım. Kira istemiyorlar benden. Herkes $500 istemeleri lazım, istemiyorlar. Ne bileyim ne satacaksam diyorlar ki al sat sonra verirsin parasını. Ben kimim ki, daha beni yeni tanıyorlar. Ama bir güven ortamı şu oluştu. Bir sağlıklı bir ortam kuruluyor ve o şekilde yolun akıyor. Aynen. Gidiyor. Peki sen bu yola çıktığın zaman etrafındaki insanlar bir tepki gösterdi mi? Yani nasıl bir reaksiyonlar aldın? Valla 2 tür reaksiyon aldım. Yakın olan arkadaşlarımdan doğrusunu yaptın, gitmen lazımdı. Çünkü burada yok oluyordun dediler. İkinci aldığım tepki de işte az önce dediğim, çok cesursun. Halbuki cesaret değil. Aslında ben kaçtım. Ama insan kaçtığı zaman aklındakiyle beraber mi kaçıyor yoksa aklındakini kaçtığı yerde bırakıyor mu? Valla buraya gelirken aklımdakini bırakmamıştım ama burada öyle bir... Abi ne diyorum sana, etrafımız maymunlar ki... Ya benimle yolda yürü göreceksin. Adadaki bütün köpekler ve çocuklar beni görünce üzerime zıplıyor. Köpekler beni görünce kuyruğunu sallamıyor, götünü sallıyor. Çocuklar beni görünce Alex diyemiyorlar, S'yi söyleyemiyorlar ya. Alek deyip üzerime atlıyorlar. Ne bileyim yerel halk geliyor, kimi çakıyor, kimi yumruk atıyor, kimi üstüme atlıyor, kimi bira getiriyor. Yani
geberiyorum ya, şu yolda 100 metre yürüyorum. Böyle sanki 40 yıldır burada yaşıyormuş gibi mutluluktan ölüyorum. Onun dışında arada bir büyük şehirlere gidiyorum. Yine her zaman çıplak ayaklayım. Yine her zaman telefonsuz, internetsiz, parasız gidiyorum. Abi yaşadıklarımı yani bir tek sen anlarsın. İzleyenler de anlamaz bence. Biz sizden önce biraz böyle bahsettik. İşte benim eski takipçilerim de bilir işte. Gerçi onların hiçbirisini gasp edildiğinde kaybettim ama maymunla gezmeler, işte yolda otostoplar, neler. kaçırılmalar. Senin bir kaçırılma hikayen oldu bir de değil mi? Ondan Ya, bahsedebilir misin? Onun çok detayına girmeyeceğim de şöyle anlatayım. Evet, kaçırıldım. Gözümü açtığımda Phnom Penh'in 45 dakika uzağında dünyanın en tehlikeli mahallelerin, öyle bir şey ben hayatımda filmlerde bile görmedim yani, öyle bir mahalle. Nasıl kaçırdılar peki? O kısmını anlatmayayım. O kısmı anladım. biraz illegal. Ya bir şey teklif ettiler. Ben de salak gibi evet dedim. Sonra gözümü bir açtım, başka yerdeyim. Boğazımda bıçak. İnanılmaz tehlikeli bir mahalledeyim. Ondan sonra nasıl kurtulduğum asıl ilginç. Evet. Önce beni bir kasinoya götürdüler. Çinlilerin kasinosuna, Sihanoukville'de. Bir tane adam böyle çok pahalı bir takım elbise, poker oynuyor. Önünde binlerce dolar nakit para, etrafında silahlı koruma var. Adam şöyle bana baktı. Okey dedi. Parasını verdi. Benim paramı satıldım. Bu cümleyi hiç duydun mu hayatında? Yok. Satıldım. Sattı beni. Niye? Scam phone. Götürecekler beni Laos sınırına, sonradan öğrendim. Laos sınırına götürecekler, beni kilitleyecekler, pasaportumu alacaklar. Ben sonsuza kadar köleleriyim, telefonda dolandırıcılık yapacağım. Bitti hayatım yani, öldüm. Hostel diye bir film vardı, hatırlar mısın? Zenginler para verip insan satın alıp kesiyorlardı, işkence yapıyorlardı. Aynısı orada da oluyor. Benim başıma da gelecek. Laos sınırında. Ormanda. Kimse orada olduğunu bilmiyor, hiçbir şey yok. Sonra şansıma 7-Eleven'da durdular, sigara falan alacaklar. Ben de dedim ki bir tuvalete girmem lazım, altıma yapacağım. Tamam dediler. Kağıt, kalem vardı çantamda. Tuvalet kağıdına yazdım, dedim bunlar beni kaçırıyor, lütfen bana yardım edin. Arka kapıyı açık bırakın. Allah'tan Sihanoukville'de çoğu kasiyer İngilizce bilmez, bu biliyordu. Bir baktım arka kapı açık, direkt uçtum. Yoksa şu an seninle bu sohbeti yapamıyorduk. Vay be, yani gerçekten film gibi bir durum. Ama çok korkunçtu yani, hani hala düşündükçe titriyorum. Yalan yok. O hissi de deneyimledik. O kaçırdıkları zaman adamlar samuray kılıcıyla başımda bekliyorlar. Diyor ki bana, sakın yanlış yapma. Şurada diyor 2 tane Filipinliyi öldürdüm. Eğer diyor yanlış yaparsan seni öldürürüm falan diyor. Öldürürler. Adam başımda bıçak falan biliyor yani böyle. Hani o his gerçekten. O benim gittiğim mahallede çocuklar maşeteyle oynuyor. Yerde kızlar, küçücük kızlar bantlarla bayılmış yatıyor. Herkesin suratlar full dövmeli, taramalı tüfek var birinde silah var birinde. Ben samuraylarla da çok vakit geçirdim. Yani çok dediğim birkaç hafta geçirdim. Ama samuraylar psikopat değil. Çinliler psikopat. Samuraylar onurları için benim gördüğüm kadarıyla. Öldürürse öldürüyor. Ama Çinliler bir kuruş için ya da sadece bir şeye sinir bozulduğu için, sinek uçtuğu için seni öldürebiliyorlar, kesebiliyorlar. Öyle bir atmosfer. Ve buranın herhalde bütün illegali de Çinlilerde değil mi? Tabii suçlu iadesi olmadığı için bakma, Sihanoukville önceden köymüş. Sonra bütün Çin'den kaçan bütün suçlar Sihanoukville'e geliyor. Şimdi her taraf kasinolar, gökdelenler, evet. alışveriş merkezleri. Ben sevmiyorum açıkçası Sihanoukville'ı ama hala oraya gidip arada bir sokakta, hatta bugün dedim arkadaşa, gidelim Sihanoukville'de bir şöyle paraları bırakalım. Sihanoukville'e gidelim, bir sokakta şöyle bir 3-5 gün takılalım. Sen şu anda sokakta da yaşıyorsun. Valla ben birkaç ay ormanda yaşadım. Orman dediğim yani gerçekten orman. Böyle sarmaşıklar, maymunlar, ne bileyim dereler, bilmem neler. 2 ay orada yaşadım. Son 2 aydır işte arkadaşımın, bir Kımerli bir adamın sağ olsun, denize 3 metre mesafede işte bana her akşam yatak koyuyor dışarıya. Büyük bir moskito net koyuyor. Orada yaşıyorum. Çok mutluyum. Evet. Arkadaşlarım istedikleri saatteki aşağı yukarı her saatte gelip beni dürtüyorlar, uyandırıyorlar. Sürekli bir gırgır şamata. Zaten sürekli etrafımda dediğim gibi dünyanın dört bir yanından insanlar var. Sürekli dünyanın en güzel kızları. Onun dışında kış sezonunda dışarıda yaşamak çok kolaydı. Çünkü yağmur yağıyor, sinek yok. Sinek olmadığı için geçiyordum istediğim barda, restoranda, balkonda, bahçede, köprüde. Köprüde çok yaşadım. İnşaatlarda çok yaşadım. Artık konfor alanı diye bir şey senin literatüründe var mı? Var. Dışarısı. Sana az önce söyledim, zengin kız arkadaşlarım olduğunda, onlar uyuyakaldığında çıkıp yine sokakta uyuyorum. Lüks otelde kalamıyorum. Artık bünye kabul etmiyor. Bu benim konfor alanım. Ben ormanda olacağım, kumsalda olacağım. Soksa bay bong.
Ve artık dediğin gibi bünye kabul etmiyor ve orayı istemiyorsun o şeyi. O seni yani konfor seni öldürüyor mu? Abi herkese söylüyorum, bana 100 milyon dolar ver. De ki batıya geri döneceksin. Normal standart hayat yaşayacaksın. 100 milyon doları veririm, teşekkür ederim. Gelirim yanına otururum toprağa. Yine daha demin konuştuğumuz şeyler, plan konusu, plan başlığı hakkında ne söylemek istersin? Allah az önce söylediğim gibi benim planım plan yapmamak. Çünkü burada ben dünyanın dört bir yanından her gün yüzlerce insanla tanışıyorum. Her gün yeni fırsatlar çıkıyor. Kimisi iş için çağırıyor, kimisi arkadaşlık için, çoğu aşk için. Ve dünyanın her bir yanına. Şu an Nepal'de Rus bir kız arkadaşım bekliyor. Tayland'da bir sürü, Vietnam'da, Filipin'de, Japonya'da, Çin'de, her yerde bir sürü kız arkadaş. Hatta Avrupa'da da, onu hiç kale bile almıyorum Avrupa'yı da. Uzak Doğu'da ve Latin Amerika'da bir sürü insan beni bekliyor. Bugün şimdi ben plan yapsam, birazdan şimdi kalkınca biriyle tanışacağım, yeni bir plan çıkacak. O yüzden gelecek planın yok, kaygın var mı? Gelecek kaygım da yok. Şu an bir 1000 dolar falan borcum var, bir onun derdindeyim. Onu da ödedikten sonra benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hiçbir şey. Yani kafama göre takılacağım abi, eğleneceğim. Çünkü hayat böyle olmalı ya. Yani uyanmak istediğimde uyanmalıyım. Ne bileyim, tuvalete mi gitmem lazım? Tuvalete gitmeliyim. Karnım mı acıktı? Yemek yemeliyim. Uykum mu geldi? Uyumalıyım. Çalışmak mı istiyorum? Çalışmalıyım. O gün yatmak mı istiyorum? Yatmalıyım. Evet. İzleyicilerin belki çok ütopik bir dünya gelebilir ama yani ama şu gerçeği anda, bu. Evet. Yani aslında bedeninin ve biyolojinin istediği veyahut da seni uyardığı bir şekilde yaşamak. İlkel bir şekilde. Yani bundan atıyorum binlerce yıl önce insanlar nasıl yaşıyordu? İlkel ihtiyaçlarına göre. Ben de öyle yaşıyorum. İnsanı hayatta en çok tutan içgüdü nedir? Korku. Ben korkmuyor muyum? Büyük şehire gittiğimde sokakta korkmuyor muyum? Niye arabaların altına girip uyuyorum? Korkuyorum tabii ki. Burada ben hep çıplak ayakla yaşıyorum. Korkmuyor muyum? Ayağımı kaç kez yardım? Ya da tehlikeli insanların arasında. Burada herkes tehlikeli. Bu adada herkes tehlikeli. Bu adada herkesin bir suçlu geçmişi var. Türklerde de dahil. Herkesin, gördüğün herkesin, adada yaşayan herkesin mutlaka bir geçmişi var. Burada herkesin psikolojik sorunları da var. Biz hepimiz zaten bulunduğumuz topluma, yani sadece tek bir ırktan bahsetmiyorum. Çin, Asyalısı da, Amerikalısı da, Türk'ü de, herkes. Biz bulunduğumuz topluma ayak uyduramadık. Sisteme ayak uyduramadık. Ve burayı bulduk, buraya kaçtık. Niye? Çünkü burada sistem biziz. Aykırılık var mı diyebilir miyiz o zaman? Burada aykırı insanlar geliyor. Herkes aykırı. Ama tek bir kural var adada. İyi bir insan olacaksın abi. Eğer iyi bir insansan istediğin boku yiyebilirsin. Kimse sana müdahale etmez. Ama iyi bir insan değilsen neler olabileceğini biliyorum. Çünkü defalarca gördüm, içinde de bulundum. Yani iki tarafta da bulundum. Dolayısıyla burada iyi bir insan ol. Aykırı mısın? Abi görmüyor musun işte, adam rastalı, ben Mohikan. Yanımızdan millet geçiyor, işte o bilmem ne, o bilmem ne. Herkes aykırı. Herkes deli burada. Herkesin bir hikayesi var. Benim Türkiye'den bir arkadaşım geldi. Burayla yaptığı iki yorum. Bu arada dünyayı da gezen bir çocuk. Dedi burası açık hava tımarhanesi, açık hava hapishanesi. Çünkü öyle. Evet, ben tabii ki burada adada çok fazla vakit geçirmediğim için sizin yanınızda, sizin deneyimleriniz daha çok ve çok daha fazlası, ama bu gece bir uyandım, baktım birisi ağlıyor odada filan. Çok göreceksin öyle şeyler. Ondan sonra baktım sabah valizi toplamış çıkıyor gidiyor. Ne oluyor filan böyle. Ya işte akşam işte onunla hırlaşmış, o ona şey yapmış. Yani çocuk da herhalde kırılmış, incinmiş ve sabah Bu adada hırlaşmayacaksın abicim. Bu adada hırlaşmayacaksın. Yani burada adada hırlaşmak tehlikeli. Çünkü şimdi ya bana gerçekten şu caddeye çıkalım, bana bir yumruk at, insanlardan önce köpekler gelir sana saldırır. Evet. Onun dışında bak geçenlerde bir yumruk yedim, gözüm parçalandı. Yumruk atan kişiyi yerli olmasına rağmen adadan gönderdiler. Evet. Yani burada hırlaşmayacaksın abi. Burada iyi insan olacağım. Burada güzel insan olacağım. Bak ben bu adaya geldim, insanlar bana aylarca yardım etti. 5 kuruşum yoktu. Hayatta kaldım. Şimdi ben insanlara yardım ediyorum. İnsanlar benim sayemde hayatta kalıyor. Evet. Burada güzel bir network'üm var anladığım kadarıyla insanlarla. Çünkü şey dedin yani, hep sahadayım, hep dışarıdayım. Hep insanlarla, yani burada gözlemlediğim kadarıyla da göz kontağı kurup iletişim kuruyorsun. O yüzden de ve artık bir potansiyelin var. Belli bir çevren var ve kitlen var. O kitleyle sen nereye gidersen onlar da senin tavsiyelerine uyuyorlar. Ya şöyle düşün. Şu an yerimi göreceksin. Akşamları 6'dan sonra pankek yapıyorum. Adanın en güzel beach'inin en güzel yerinde yapıyorum. Normalde ne taraftasın burada? Nesi orada? Moon and Star. Moon and Star. Nest'i falan geçiyorsun, Moon and Star'da. Herkes orada benim büyük kira ödemem lazım aslında. Benden kira almıyorlar. Niye? Babasının ayrına mı? Hayır. Çünkü biliyorlar ki ben orada olduğum zaman
Orada gırgır şamata derken içeriye sürekli müşteri sokuyorum. Artı önceden tanıştığım turistler ve yerel arkadaşlarım da beni görmek için geliyorlar. Geldiklerinde de o bira söylüyor, o vodka söylüyor. İş yapıyorlar. Yanında marketleri var. Ben bütün onların markette alışverişlerini de oradan yaptırtıyorum. Anladım. Benden kira almıyorlar. Çok güzel. Ben seninle alakalı biraz daha soru sormak istiyorum. Sor abi. Şimdi insanlara birbirine yargılayıcı, hep demeyeyim de bazı insanlar birbirine yargılayıcı gözle falan bakıyor ya. Sen kendi tarzından dolayı bu tarzda bakışlara maruz kalıyor musun? Veyahut da bu bakışlar seni etkiliyor mu? Ruh dünyanda nasıl etki uyandırıyor? Şöyle söyleyeyim, buna iki cevabım var. Türkiye'deyken çok fazla yargılanıyordum. Zorbalanıyor muydun hatta? Zorbalanmak değil de yargılanıyordum. Ailem, arkadaşlarım, çevrem, konum, komşum, her hareketim, her kılığım, kıyafetim, her şeyim batıyordu. Burada yargılanmam tek bir şeyden oluyor. Biraz fazla içiyorum. Biraz fazla takılıyorum. Hani o cankilik kısmım birazcık şey. Herkes beni dur ama mesela ben uyku uyumuyorum, yemek yemiyorum, su içmiyorum, tamam mı? Ve insanlar bunun için ağzıma sıçıyorlar. Evet, bundan yargılanıyorum. Zorla bana su içirmeye çalışıyorlar. Zorla elimden içkimi almaya çalışıyorlar. Zorla önüme yemek koyuyorlar. İşte uyu diyorlar, uyumazsan gelme diyorlar. Mesela spor salonu diyor ki ağzına alkol kokmadan gelirsen diyor sana spor salonu bedava. Dövmeci diyor ki alkolsüz gelirsen diyor dövme bedava. Yani herkes beni ya da benim İyiliğin işte her tarafımda binlerce yara var, tamam mı? Yani her tarafım paramparça benim, her tarafım. Bu aylardır böyle. Şuna bak yani geçmiyor da. Evet. Ben hiç kendime bakmıyorum ama her gün başka insanlar gelip ilaç alıyorlar, bandaj alıyorlar, yok antibiyotik veriyorlar. Yapmak mı içki istemiyorsun yoksa tamamen salmışlık ben mı? saldım ya, ben ne bileyim. Salmışlık. Yani umurumda değil, bir de hoşuma da gidiyor insanların benimle ilgilenmesi ya. He. Yani Değerli hissettiriyor. evet, yani mesela Rus bir kız arkadaşım vardı, Budist, Nepal'de yaşıyor. Abi kızla 2 hafta birlikteydik sadece. 2 hafta boyunca günde 2 kere duş almaya başladım. Kılığımı, kıyafetimi düzeltmeye başladım. Yemek yemeye başladım. Su içmeye, çay içmeye başladım. Kahvaltı yapmaya başladım. Sabahları 5'te kalkıp yani ne yaptığımızı bilmiyorum ama enerjisi güzel. Tabii ritüel yapıyorsunuz değil mi beraber onunla? Ve birden hayatım düzeldi. Kız bir döndü. Yine saçma sapan her gün başka kızla içmeceler. Güzel miydi o hayat senin için? O ritüellerin o... Çok güzeldi be. Ve bu arada bu bahsettiğim kız 50 yaşındaydı. Yani burada benim diyorum ya, bir gün 18, bir gün 50, bir gün 25, bir gün 45. Ben yaşa, renge, cinsiyete, şuna buna bakmıyorum abi. Enerjisi iyiyse ben o kızı istiyorum. Anladım. Peki insan böyle hareket ettikçe ben yolda şeyi fark ediyorum kendi deneyimlerimden. Sendeki yansıması nasıl bilmiyorum ama sormak istiyorum. İnsan çok hareket ettiği zaman bir insana derinlemesine bağ kurabilecek zaman, enerji bulamayabiliyor. Sende böyle oluyor mu yoldayken, yani çok derinlemesine bağ kurabildiğin insanlar oluyor mu? Hayatta bu da sende de aynı şekilde benim yaşadığım gibi böyle zor mu oluyor? Çünkü tam böyle alışıyorsun diyelim, arkadaşın oldu diyelim. Bir ahbaplık bu oluyorsun. adayla ilgili sevmediğim sadece 2 şey var. Bu ada cennet. Ben burayı dünya olarak görmüyorum. Bence ben bir şekilde öldüm ve nasıl becerdiysem bir şekilde cennete gelmeyi hak etmişim ve geldim. Ama ucu ucuna hak etmişim, o yüzden zorluklar yaşıyorum. Cennetin de zorluğu var. Cennetin seviyelerinden, birindeyim. Ama bu adayla ilgili sevmediğim 2 şey var. Bir, burada dediğim gibi her gün binlerce mükemmel insanla tanışıyorsun. Ama her gün binlerce mükemmel insana da güle güle diyorsun. Çünkü adamlar turist geliyorlar, gidiyorlar. Evet, bir şey Yani kullanıyorsun. bu güle güle deme muhabbetinden bıktım. Bir bundan bıktım. Bir de burada sevgili yapmak imkansız. Çünkü bu adada yaşayan herkes benim dostum, kardeşim ya da arkadaşımın eski sevgilisi falan filan. Dolayısıyla ilişki kuramam. Gelen turistlerle de işte ya 3 gün ya ben şanslıysam bir hafta 10 gün. Çünkü herkes Nereden kız arkadaş bulacağım ben? hancı. Sesleniyorum, kız arkadaş istiyorum. İsteyen varsa gelsin. İşi, kalacak yeri, her şeyi ben ayarlayacağım. Kız arkadaş istiyorum. Pozitif bir kız. Yani evet. Peki kırılmaların oluyor mu? Duygusal bir insansın bu arada. Biraz fazla duygusalım. Evet. Yani Kendini- zaten bipolarım. Dolayısıyla hani hep zirvede yaşıyorum şeyleri, iyi de kötüyü de. Ama bu aralar hep iyi de yaşıyorum. Hı hı. Yani Türkiye'de hep mutsuzluktan ağlardım. Burada hep mutluluktan ağlıyorum. ama Alex bayağı bir dediğin gibi. ama inanamazsın abi. Oturuyorum tek başıma ya. Ben pek uyumadığım için. Mesela sabah 6'da oturuyorum, güneşin doğuşunu izliyorum.
okyanusta, oturuyorum ağlıyorum. Maymunlar geliyor, oturuyorum ağlıyorum. Ormanda oturuyorum, ağlıyorum. Mesela ormanda bir yere gidiyorum gece, telefon yok, ışık yok, zifiri karanlık, yokuş yukarı. Bir arkadaşımın evini bulmaya çalışıyorum, kafa da güzel, bulamıyorum. Ayağım takılıyor, yuvarlanıyorum, kafayı gözü parçalıyorum. Sonra baktım bulamayacağım, taktiği öğrendim. Tarantula var mı, yılan var mı? Öğrenmenin yolu basit. Bunu temizle, toprağın üzerine yat. Mis gibi uyu. Tek derdin sinekler. Kaç gece öyle sabah bir kalkıyorum ormanın içindeyim. Bazen çırılçıplağım. Bazen yanımda bir kızla uyanıyorum. Nasıl geldik, ne yaptık? Hiçbir fikrim yok. Çoğunlukla kan revan içinde uyanıyorum. Çünkü yuvarlanıyorum, düşüyorum, her taraf kaya, bilmem ne. Çok Peki zevkli. pişmanlıkların oluyor mu? Burada mı? Burada pişmanlıklarım tabii şu anki tecrübelerim buraya geldiğimde olsaydı birçok şeyi farklı yapardım. Ne değiştirdin mesela? Bir 8 aydır, 6 aydır mı buradayım? 6 aydır, 6 ayı geçti biraz. Yani şu kafayla 6 ay önce gelseydin 6 ay önce gelseydim, ama gerçi burada bir şey. ya ben çok konuşuyorum, tamam mı? Kendimle ilgili, başka seninle ilgili asla konuşmam ama kendimle ilgili çok konuşuyorum. O yüzden de insanların eline malzeme verdiğimi fark ettim. Yani bugün aramın iyi olduğu adam 2 gün sonra onu bana karşı kullanabiliyor. Evet. O yüzden bu odaya ilk şu anki tecrübemle gelseydim abicim, çenemi kapardım, sessiz olurdum. Ve birazcık da hafif para kazanmaya yöneltirdim kendimi. Çünkü ben fazla berduşluğa vurdum. O da gerekiyor bir yerde veyahut da hani o. Yani evet, o sayede de çok şey öğrendim yani. Evet. Ama biraz evet çenemi kapardım ya, bir tek bunu değiştirdim. Onun dışında gayet iyi gidiyorum. O yüzden adanın en sevilen adamlarından biriyim. Tamamen mutlusun. Huzurlusun. Aynen. Bir tek şu kameraya tutan arkadaşa bir de birkaç arkadaşa bir $1000 civarı bir borcum var. Atla deve değil. Onu ödeyeyim, tek derdim o. Ondan sonra bir kuruşa ihtiyacım yok. Evet. Bir de yeni bir atılım yapmışsınız şu anda. Devam. İşte sabahtan arkadaşla sandviç hazırlıyoruz. İşte happy cookie'ler falan filan. Gezip onları satıyoruz. Bot partisi satıyoruz. Evet. Akşam 6'ya kadar bunu yapıyoruz. Akşam 6'dan sonra da işte o plajda ben pankek satıyorum. Yine başka Ahmet diye bir Türk abimizle pankek satıyoruz. Yine bot partisi satıyoruz. İşte başka ihtiyaçları varsa tuk tuk, motorbike, işte her şey, diving. hep Adada ne ihtiyaçları varsa bana soruyorlar. Ben de yardımcı oluyorum. Komisyon alıyorum. Buradaki Türkler hakkında yorumun nasıl? Türkler işte iyiler. Güzel insanlar var. Tatlı öyle bir vurguladı ki. Yani hayır şöyle. Hepsi çok iyi. Ya bu odada az önce söylediğim konuya geri döneyim. Yani bu odadaki insanlar hepimiz hangi ülkeden olursak olalım bulunduğumuz topluma ayak uyduramamış, o society'ye, o sisteme ayak uyduramamış ve kaçmış insanlarız. Dolayısıyla buradaki Türklerin çoğu birbirini sevmez. Ama Çinlilerin de çoğu birbirini sevmez, İtalyanların da çoğu birbirini sevmez. Fransızlar, İngilizler, Almanlar, her ülke kendi ülke vatandaşını zaten sevseydi buraya kaçmazdı. Dolayısıyla burada insanlar genelde bir İtalyan biriyle kavga ediyorsa o bir İtalyandır. Bir Türk biriyle kavga ediyorsa o büyük ihtimalle bir Türktür. Yani genelde insanlar kendi ülkesinden insanlarla burada sorun yaşıyorsa yaşıyor. Adada inanılmaz yakın Türk arkadaşlarım var. Ama tabii ki geçinemediğim insanlar da var. Ama ne yapıyoruz? Kavga gürültü yapmıyoruz. Birbirimizi ignore ediyoruz. Görmüyoruz. Sorun çıkmıyor. Birbirimizin hakkında kötü konuşmuyoruz. Sadece birbirimize yokmuş gibi davranıyoruz. Peki bu yaşadığın serüveni, bu farklı yaşam tarzını dijital platformda paylaşmayı düşünüyor musun? Abi düşünüyorum, zaten ben normalde sosyal medya bağımlısıydım. Çünkü Türkiye'de de ilginç bir hayatım vardı. Bir ormanda, bir mağarada, bir çiftlikte, sürekli geziyordum ve sürekli garip hayatlar yaşıyordum ama şimdi buradaki hayatım tabii aşırı farklı. Yani ben burada balıkçı köylerinde mi uyumadım, ormanda maşetelerle yolumu açıp nehirde o binlerce yıl öncesinin ilkel tahta kayıklarıyla maşeteyle yolumu açıp mı ilerlemedim? Ne bileyim, çok tehlikeli ortamlardan bulunmadım. Şimdiki gibi bir şeyler mi ısırmadı? Kafama tarantula mı düşmedi? Yani her anım çok ilginç. Her girdiğim ortam çok ilginç ve o yüzden istiyorum ama şu an ekipmanım yok. Telefonum yok en basitinden. Bir telefon aldığımda evet biraz yapmaya daha, başlayacağım. Evet, ya benim profesyonel bir kamera falan da değil abi. Ben bir telefon alıp sadece günlük yaşantımı çekeceğim. Bu anlattıkların onda birini çeksen zaten herhalde insanlar da çünkü ilgi duyuyor. Farklı bir yaşam görmek istiyorlar. Farklı bir hayat yapmak istiyor. Yani baksana etrafına. Eğer yaparsan ismine ne koyarsın YouTube kanalına? Bilmem ki. Alex Kohrong yaparım herhalde, basit. Ya da Evet, bilmiyorum, belki bir şey gelir aklıma benim. Yani Alex Bibanco olur arkadaşlar. Yani Şu an mekanımızın adını Munchies koydum mesela.
bilmiyorum, düşünürüm ama kesin komik ve eğlenceli bir şey olur. Evet, Yani ben evet. onu seviyorum. Yapacağım çünkü ya burada inanmazsın, aşağı yukarı artık her gün birileri geliyor. Abi seni YouTube'da gördük. Yabancılar, Türkler, yabancılar. Çünkü buraya gelmeden Kohrong diye yazıyorlar. Videolar izliyorlar, beni görüyorlar. Ben de şimdi renkli bir simayım. Sürekli barın üzerindeyim, dans ediyorum, kızlarlayım, bilmem neyim. Hani ve çekiyor adamlar, abi seni gördük, sen Alex misin? Bu sefer ne yapıyor? Karısını arıyor görüntülü. Bak diyor, kimi buldum, Alex yanımda. Onlar da benimle fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Onlar da yayınlıyor. İsim nereden geliyor? Fenerbahçeli Alex'ten. Ha, Fenerbahçe. Ya ben buraya gelirken her şeyi arkada bırakıp geldim. Zınk diye geldim. Bir gecede geldim. Uçak biletimi aldım. Dönüş bileti yok. Kalacak yer yok. Para yok. İnternet yok. Telefon yok. Arkadaş yok. Asya hakkında hiçbir bilgim yok ve kış. Öyle geldim havaalanında, böyle oturuyorum. Ne yapacağım la ben diye. Sonra oturdum, düşündüm. Dedim ulan, dedim her şey her şeyi geride bıraktın Selçuk. İsmini de geride bıraktın. Ne seçeyim? Dedim Alex olsun lan dedim. Yanımda Fenerbahçe forması vardı, Alex. Dedim Alex olsun. Şimdi ben buraya nasıl geleceğimi bilmiyorum Kohrong'a. Siyanikül'e gelmem gerekiyormuş. Oradan bota binmem gerekiyor. Ben bilmiyorum ki. Para da yok. Arkadaş da yok. İnternet de, Google Map de yok. Dedim sen, dedim Fenerbahçe formanın üzerine geçir. Adın da bundan sonra Alex olsun. Şimdi dedim seni bir Türk görür, belki yardımcı olur. Formayı geçirdim. Hakikaten birkaç dakika sonra bir Türk geldi. Vay Alex falan yaptı böyle. Türk müsün? Türk'üm. Sarıldık, öpüştük, muhabbet ettik. Anlattım. Dedi kardeş merak etme dedi. Senin dedi Siyanikül'e gitmen lazım. Gel dedi, ben seni otobüs durağına götüreyim, biletini alayım. Oradan da dedi feribot biletini alalım. Oradan da dedi Kohrong'a geçeceksin. İşte Kohtoaç plajına gideceksin falan filan. Birdenbire kendimi burada buldum. İlk yani çıktıktan sonra direkt buraya geldin yani. Kohrong adasına geldin. Phnom Penh'de indim. Yani. Ben diyordum ki ben günlerce sokaklarda sürüneceğim, para kazanmaya çalışacağım, günübirlik işler bulacağım, yol yordam öğrenmeye çalışacağım. Belki bir haftaya giderim inşallah diyordum. Ama Phnom Penh'e bir indim, 5 saat sonra buradayım. Ha, yol Alex açıldı. forması sayesinde, Fenerbahçe sayesinde Alex. oldu. Ve benim adım da Alex. Şu an Selçuk desen adada beni kimse tanımaz. Kimse tanımaz. Alex. İsmini dahi değiştirmek istedin ha. Her şeyimi değiştirdim abi. Her şey. Çünkü ben orada ya pek bir ailem kalmadı ama sonuçta babaannemi geride bırakmak zorunda kaldım. Bir daha da muhtemelen hiç göremeyeceğim. 90 küsur yaşında. Arkadaşlarımı geride bıraktım. Özlüyor musun onları? Ya özlüyorum da abi burada yani mutluluktan kafayı ya ben hayatımda ilk defa ben bir gün Fenerbahçe ile ilgili, futbolla ilgili haberim olmadığı olmazdı. 6 aydır hiçbir fikrim yok. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Futbolda ne oluyor? Siyasette ne oluyor? Çok bir şey de kaybetmedin. Ben bu arada bakıyorum da yok yani. Gideyim yine Fener. Siktir et. Beni Fenerbahçe forması hayatımı kurtardı. Üzüyor bazen yine. Alex. Artık Alex'im ben. Evet. Selçuk 39 yaşında öldü. Allah rahmet eylesin. Alex benim doğum günüm 11 Eylül. Buraya geldiğim tarih. Her şey değişti ha. Ben daha 6 aylık bebeğim. Evet. Alex. Herkese de tavsiye ederim. Çok güzel, keyifli bir muhabbet oldu. Valla bir yerlerde tekrardan muhakkak yolumuz kesişir. Mutlaka. Hayatını paylaştığın için teşekkür ederim sana. Rica ederim. Ben kameranın önünde de kameranın arkasında da seni dinlemekten keyif aldım. Teşekkür ederim. Umarım yoluna hep güzellikler gelir. Buradan herkese de selamlıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepiniz de bekleriz. Bay bay. Gelince Alex the crazy fucking Turkish guy diye sorun. Her türlü yardımcı olurum.